Ahit sandığı, Exodus ya da Şemot denilen Tevrat'ın 2. kitabında sözü geçen 10 emirin yazılı olduğu 2 orijinal taş tableti barındıran kapaklı ve altın kaplamalı ahşap bir sandıktır. İbranilerin Yeni Ahit kitabına göre sandığın içinde 10 emirle birlikte Harun'un asası ve bir kap man ya da mana denilen bir yiyecek bulunuyordu. Mana, kişniş tohumunu andıran beyaz renkli ve bal aromalı çıtır bir yiyecek olarak anlatılır. Sandık 125-130 santim uzunluğunda, 75-80 santim genişliğinde ve 75-80 santim yüksekliğindedir. Dışı ve içi altın kaplanmış, üzerine altın bir kapak konulmuş, kapağın üzerine de cennetin kapısında bekleyen kerubi denilen 2 meleğin karşılıklı birer tasviri konmuştur. Ahit sandığının kapağı kefaret kapağı olarak adlandırılıyordu. Bu ifade kapağın kefaret günündeki özel rolüne dikkat çeker. O gün başkahin kurban edilen hayvanların kanını kapağın önüne veya kapağa doğru serperdi. Başkahinin bunu yapması kendisi, evi ve İsrail cemaatinin tümü için günahlara kefaret edilmesi, yani günahların örtülmesini sağlıyordu. Ayrıca Tanrı'nın 2 melek arasında oturarak Musa ile konuştuğu kabul edildiğinden sandığın çok önemli olduğuna inanılır. Kapağın kalınlığı ve melek figürlerinin ölçüleri hakkında tam bir bilgi yoktur. Son olarak sandık koruyucu bir bez ile örtülerek muhafaza edilmiştir. Koruma ve taşıma görevi Kohat soyundan Levililere verilmiştir. Başka biri tarafından taşınmak istendiğinde ya da yanına yaklaşıldığında sandığın büyük bir acı ve ölüm getirdiğine inanılır. Ahit sandığı Tevrat, İncil ve Kur'an-ı Kerim'de anlatılır ve hala gizemini korur. Çünkü sahip olana güç ve refah getireceğine inanıldığı için tarih boyunca çok defa çalınmaya teşebbüs edilmiş, uğruna savaşlar düzenlenmiş. Bu yüzden çok fazla yer değiştirmiştir. Şu an nerede olduğu tam olarak bilinmemektedir. Ahit sandığı ilk başlarda kutsal çadırın en kutsal yerinde bulunuyordu. Bir yerden başka bir yere taşınabilen bu çadır ahit sandığıyla aynı zamanda yapılmıştı. En kutsal yer bir perde ile gizlenmişti. Kahinler ve halk göremiyordu. Sadece başkahin yılda bir kere kefaret gününde bu kısma girebilir ve ahit sandığını görebilirdi. Ahit sandığı daha sonra Süleyman'ın yaptığı mabedin en kutsal yerine taşındı. Hazreti Süleyman'ın mabedi yıkılmadan Kudüs'ten kaçırıldığına inanılır. Yahudi mezhebi olan Samiriler, Hazreti Süleyman'ın mabedinin Zeytin Dağı yakınında olduğunu iddia eder ve yanlış yerde arandığını söylerler. Evliya Çelebi de Tabutu Sakine adıyla bilinen bu sandığın Ayasofya yakınlarında Hazreti Süleyman'ın bir mabedinin olduğu ve burada saklanmış olabileceğini belirtir. Kur'an-ı Kerim'de ahit sandığından Talut'un kral oluşu sebebiyle bahsedilmektedir. Peygamberleri tarafından uzun süredir İsrailoğullarının elinde bulunmayan tabutun geri geleceği, bunun da Talut'un krallığına alamet olacağı bildirilmiştir. Ayrıca sandıkta Allah'tan bir sekine ile Musa ve Harun'un ailesinin geriye bıraktıklarından bazı şeyler bulunduğu ve sandığın melekleri taşıdığı ifade edilmiştir. Bu ayette geçen tabut, sekine, Musa ve Harun'un ailesinden geriye kalanlar yani Bakiye'ye dair tefsirlerde birbirinden farklı pek çok rivayet vardır. Ancak Kur'an'da ve hadislerde bunlarla ilgili herhangi bir açıklama mevcut değildir. Ahit sandığı Hazreti Musa'dan sonra Harun'un yanında kalmış, daha sonra gelenler de onu korumuş. Bir ara Filistinlilerin eline geçmiş ancak Talut zamanında geri alınmıştır. Bu sandık Davut tarafından sarayda muhafaza edilmiş, Süleyman ise onu mabedin Kudsül Akdes denilen bölümüne yerleştirmiş, fakat sandığı açtığında içinde sadece 2 taş levha bulunduğunu görmüştür. Buhtun Nasır mabedi tahrip edildikten sonra ahit sandığı kaybolmuştur. Kısa tarihçesini vermek gerekirse
Milattan önce 1513'te Betsalel ve ona yardım eden kişiler tarafından İsrailoğullarının bağışladıkları malzemeler ile yapıldığı belirtilir. 1512'de kutsal çadır ve kahinlik düzenlemesiyle Musa tarafından Yehova'ya adanır. 1512-1070 arasında birçok farklı yere taşınır. 1070'ten sonra Kral Davut tarafından Kudüs'e getirilir. 1026'da Hazreti Süleyman'ın Kudüs'te inşa ettirdiği mabede taşınır. 642'de Kral Yoşiya tarafından mabede geri getirilir. 607'den önce mabetten taşınır ve Babil'e geri getirilir. 63'te ise General Pompeius Kudüs'ü fethettiğinde ahit sandığının orada olmadığını bildirir. Gerektiği gibi korunmadığı ve taşınmadığı gerekçesiyle İsrailoğullarının Tanrı'nın gazabına uğradığı da Samuel 1. cilt 6. bölüm 19. ayet ve Samuel 2. cilt 6. bölüm 7. ayette belirtilir. Ahit sandığının Etiyopya'da ulaşılması zor bir ibadet evinde olduğu iddia edilmiştir. İtalyan haber ajansı Antkronos'a göre Etiyopya Ortodoks Patriği Abuene Paulos 2009 Haziran ayında Vatikan'ı ziyaret etti ve Papa 16. Benedik'le bir görüşme yaptı. Patrik açıklamasında "Onu bulduk, sandığı gözlerimle gördüm. En kısa zamanda dünyaya açıklayacağız" diye konuştu. Patrik'in söylediğine göre ahit sandığı geçen 1000 yıllara rağmen eskimiyordu. Yani yapıldığı zamanki kadar yeniydi. Sandık asla değişmiyordu. Ve şekli de aynen kutsal kitaplarda anlatıldığı gibiydi. Meraklıların görüşüne açık değildi. Ona bakacak yüceliğe sahip olanlar dışında bugün ve gelecekte kimseye gösterilmeyecekti. Patrik sözlerini şöyle bitiriyordu: "Kutsanmış olan kalıcıdır. Ahit sandığı insan eliyle yapılmamıştır. O bir sırdır." Yahudi kavimler tarafından binlerce yıl önce Etiyopya'ya götürüldüğüne inanılan sandığın kısa süre sonra basına tanıtılacağı tahmin ediliyordu. Fakat merakları giderecek şekilde bir duyuru yapılmadı. Ahit sandığı meşhur Tarsus kazısıyla tekrar gündeme gelmişti. Yine burada bulunup bulunmadığı konusunda bir açıklama yapılmadı. En son Ayasofya'da bulunduğu iddia edildi fakat konu halka açıklanmadı. Peki anlatıldığı üzere ahit sandığı İsrailoğullarının başarılı olmalarını sağlayan bir çeşit tılsım mıydı? Hayır. Ahit sandığına sahip olmak başarılı olmalarını garantilemedi. Örneğin İsrailoğulları Ay şehriyle savaştığında ahit sandığı yanlarında olmasına rağmen yenildiler. Bunu içlerinden birinin Tanrı'ya sadık kalmamasına bağlarlar. Başka bir olayda ise savaş alanına ahit sandığını götürmelerine rağmen Filistinlilere yenilirler. Bu bozgunun sebebi ise İsrailoğullarından kahin Hofni ve Finehas'ın kötülüğüne bağlarlar. İsrail kurulduğundan beri İsrailliler sandığı bulmak adına Mescid-i Aksa'yı kazıyorlar. Nil Nehri'nden Fırat'a kadar Büyük İsrail'i kurmak için ahit sandığına sahip olmaları gerektiğine inanırlar. Gizemli olayları incelemeye devam edeceğiz. Bizimle kalın.